ayırıyorsan, içine kapanmışsa kalbinin sesi çıkmıyorsa üzülmeyin. Güzel insanları birleştiren var. İç ses tarotla, Pelin Hanım'la. İç ses tarotla, Pelin Hanım'la. İç ses tarotla, Pelin Hanım'la. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım çok ama çok iyisinizdir. Bugün sizlerle aklınızdaki kişiyle arasında blokajlar olanlar, engeller olanlar için bir açılım yapmak istedim. Hani iletişiminiz varsa da hani çok sağlıklı değildir. Yine minik minik de olsa blokajlar varsa neden böyle, sorun nedir ve bu blokajlar tamamen ortadan kalkacak mı diye bir açılım yapmak istiyorum ve kartlarımı düşürmeye başlıyorum. Tabii ki siz buraları sardırabilirsiniz, beklemek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Açılım yapacağımız kartlar ve başlıyorum. Zamansız zamana niyet ederek, bütünün en yüksek hayrına olmasına niyet ederek kartımın düşmesini istiyorum. İlk gelen kartımız aklınızdaki kişiye enerjisinde bakın. Evet, bakalım neymiş blokajlar, nelermiş. Bu kart gelmezse olmaz zaten. 2 ve 3. Wow. Şöyle ayarlayamıyorum kameradan da. Solak olduğum için arkadaşlar her seferinde kamerayı ters tarafa koyuyorum. Ve bakın, yıkılan kule ve yıldız kartı kombinasyonu geldi. Şimdi devam edelim. Bakalım blokajlar kalkacak mı? Şu aradan almak istiyorum. Bunu bulmazsam olmaz. Ve her seferinde de çıkarmıyorum onu aradan. İtina ile onu bulurum. Her seferinde aslında bana mesaj veriyor. Çıkar artık bunu diye. Bakalım neymiş blokajlar ve kalkacak mı? Asıl önemli kartlar geliyor. Sonuç kartları geliyor arkadaşlar. Bakalım kalkacak mı? İlk sıra blokajlarımızın nedeni. Şimdi ikinci sıra blokajlar kalkacak mı? Neden kondu? Onlara bakıyoruz ve sonuç. Bakalım neler gelmiş. Şimdi güzel ayarlamak istiyorum bunu ama. Evet, kartlarımız da hazır olduğuna göre başlayalım mı? Şimdi ilk önce arkadaşlar enerjisine bakıyoruz. Aklınızdaki kişinin enerjisinde hemen yakından da bir bakalım. Wait. Şimdi arkadaşlar burada inanç demek.
wait biliyorsunuz ki niyet demek. Ve spiritüel olarak da inancı söyler bize aslında. Şimdi aklınızdaki kişinin enerjisine baktığımızda arkadaşlar, inançlarında yeni bir büyüme başladığını ve inanç eksikliğinin yenilenmeye dönüştüğü bir enerjide olduğunu görüyoruz. Yine enerjisiyle devam ediyoruz ve benim burada en çok dikkatimi çeken arkadaşlar yıkılan kule ve yıldız kartı kombinasyonu oldu, bakın. Yani muhteşem bir kombinasyon. Ve şimdi bize burada bu kişinin kadersel bir dönüşümünden bahsediyor. Ama arkadaşlar olumlu bir dönüşümden bahsediyor burada. Şimdi bu kişinin daha önce bu ilişkiyle ilgili şüpheleri olabilir diyor. Hırsları, bencilliklerinden söz ediyor. Ve gerçekten işte çok dar bir perspektiften bakıyormuş ilişkinize. Ve hatta arkadaşlar burada daha çok sanki hani maddi bir takım çıkarlarını düşünmüş olabileceğini de ve bu nedenle size sırtını dönmüş olabileceğini söylüyor. Hatta ilişkinize karşı, size karşı biraz hani nasıl tabir edilir, taş kalpli desem. Umarım bana kızmazsınız. Yani sanki biraz daha böyle taş kalpliymiş. Ama şimdi arkadaşlar bu ruh halindeki değişimi veriyor bize. Yerleşmek biliyorsunuz ki ilk kartın anlamı. Şimdi bu ilişkide sorun olsa da arkadaşlar bunların çözüleceğine ve bu durumu geride bırakacağına inandığı ve bu inancın da hani onda daha da güçlendiğini, tabi bu arada yavaş ilerleyen bir süreçten de bahseder bize. Fakat diyor her ne olursa olsun size olan sevgisinin bitmediğini söylüyor ve aslında sizinle bir kavuşma isteği içinde olduğu bir enerjide olduğunu görüyoruz. Ve arkadaşlar ruh halindeki değişmeyi ikinci kez veriyor bize kartlar. Yani bu demek ki aklınızdaki kişi ruhsal olarak bir değişim içinde, bir büyüme içinde, artık arkadaşlar bir derecede olsa sorumluluk üstlenmek isteyecek bu kişi. Yani ciddi bir ilişki isteyecek ya da işte hani daha düzenli bir ilişki. Çünkü aynı zamanda arkadaşlar bu kişinin rüyalarında da sizi görmüş olabileceğini de söylemek istiyorum. Evet, enerjisi bu durumda. Bakalım şimdi ilk sorumuz neydi arkadaşlar? Blokajlardan ilk sıra yuvarlak kartlarını için düşürmüştük. Blokajlar neden kondu? Şimdi blokajlar neden kondu dediğimizde burada diyor ki, yani ilk önce özetleyeceğim size. Diyor ki çünkü sıkılmıştım. Kaçmamın bir yolu da sanki saklanmaktı diyor. Yani hesap vermekten, anlaşılamamaktan, işte hesap sorulmasından, kendimi anlatmaktan ya da işte attığım her duruma bir kulp takılmasından ve suçlamalardan sıkılmıştım. Yani çareyi ulaşılamamakta buldum diyor. Şimdi hayatın bir takım telaşlarına kapıldığını, yani bu para kazanma duygusu da olabilir arkadaşlar. Aynı zamanda internet üzerinden sosyal ağlarda çok fazla dolaştığını, hani bunları da aslında hayatını biraz renklendirmek için yaptığını söylüyor. Hatta o kadar abartıyor ki bu işi. Hani sanki böyle dinlenmeyi bile ihmal ediyor, uyumayı ihmal ediyor. Vücutsal ihtiyaçlarını bile tam anlamıyla hani yerine getirmediğini, çünkü o kadar meşgul ki artık bu kolektif bir açılım olduğu için, yani bu sosyal, bazılarınız için sosyal medya olacaktır, bazılarınız için de o para kazanma duygusu olacaktır arkadaşlar. Ve burada aynı zamanda diyor ki başkalarının fikirlerinin etkisinde kalmış olabileceğini de söylüyor. Çünkü arkadaşlar bu kişi çok kolay bir şekilde hani başkalarının etkisi altında kalabiliyor ve şimdi hatta burada şey diyeceksiniz, yani herkesin etkisi altında kalıyor, herkesin fikrinin etkisi altında kalıyor da bir benim hani fikirlerimi önemsemedi gibi. Evet, aynen o şekilde de veriyor zaten. Sanki böyle başkalarının söylediği her söz tamam ama siz söyleyince yok, illa onun başka birisinin onaylaması gerekiyormuş gibi. Evet, maalesef böyle. Şimdi diyor ki hayatında işte
önüne bir takım fırsatlar çıktığını ve o da bu fırsatları, bunları değerlendirmek istediğini, biraz da arkadaşlar şehvetin peşinden koşmuş olabileceğini söylüyor. Ve aynı zamanda işte bunları da, yalnız şimdi şurada şöyle bir ayrıntı var. Bunları da istem dışı yaptığını, yani bir takım, bakın, bir takım istem dışı güçlerin etkisi altında kaldığını ve bu nedenle de farklı işte romantik hayaller kurduğunu, işte size blokajlar koyma sebebinin de bu korkuları olduğunu, ama bu korkuları da tetikleyen, dediğim gibi, o dış güçlerin etkisi olduğunu söylüyor bize. Şimdi bakalım blokajlar kalkacak mı? Ona bakalım arkadaşlar. Blokajlar kalkacak mı dediğimizde zaten kupa ikilisiyle başladık gördüğünüz gibi. Aklınızdaki kişi arkadaşlar gerçekten umutsuz ve yorgun hissediyor kendisini. Geçmişini, yani yaşadıklarını, geçmişine bir set çekip arkasına bile bakmadan uzaklaşma isteği içinde olduğunu, hatta yani yeter artık diyor. Daha önce verdiği kararın yanlış bir karar olduğunun da bilincine varmış bu kişi. Ve ilişkinizle ilgili, sizinle ilgili bir takım uğraşlar ve çabalar içinde gireceğini söylüyor. Bu kişi arkadaşlar öncelikle sizin güveninizi elde etmeye çalışacak ve sizi olduğunuz gibi kabul edeceği bir sürece giriyor. Daha önce sizinle ilgili kabul etmediği bir takım durumlar olduğunu ve bunları şimdi kabullenişe geçtiğini söylüyor arkadaşlar. Evet, artık ruhlarınızın da birlikteliğinden bahsediyor. Duygusal olarak, psikik olarak ve ruhsal olarak bu kişinin daha hızlandığını, büyüdüğünü, ruhlarınızın birlikteliğini ifade ediyor. Yani size karşı daha romantik duygular içinde olduğunu ve belki de diyor ki ilk kez sana karşı böyle hissediyorum. Yani daha yakın ve daha derin, daha anlayışlı bir yaklaşımla size yöneleceği bir birliktelikten söz ediyor. Şimdi burada aynı zamanda bir takım bağımlılıklarından da söz ediyor bize ve bunlardan kurtulacağını söylüyor. Şimdi bu arkadaşlar kolektif bir açılım olduğu için bu bağımlılık aranıza giren üçüncü bir kişi olabileceği gibi, yani üçüncü kişi derken ille partner değil. Evet, partner olabilir, annesi olabilir, yengesi ya da arkadaşı olabilir ya da işte bu kişinin size karşı olumsuz düşünceleri de bu üçüncü kişi kategorisine giriyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda bu kişinin hani bağımlılıkları da olabilir. Hani sigara bağımlılığı ya da işte alkol ya da bunun bir tık üstü diyelim, hani sigara da çok hafif kalıyor gibi bağımlılıklarından kurtulacağını söylüyor. Yani bunu siz hayatınıza göre alacaksınız arkadaşlar bu bölümü, çünkü kolektif bir açılım. Şimdi eğer bakın, şimdi bu kişi bağımlılıklarından kurtulacağını söylüyor ya, eğer gerçekten bir üçüncü kişi varsa aranızda, diyor ki zaten diyor, yani partner olarak arkadaşlar, üçüncü kişiden aklını, bu kişiye karşı hani aklını kullanacağını ve mantığı ile bu bağımlılıklarından kurtulacağını diyor ki, ama diyor eğer hayatında bir partner varsa bu kişi ile gerçekten bakın, hem aralarında sevgi yok, hem de aralarında işte çatışmalar, kavgalar, şüpheler var. Yani burada bu ilişkide aynı zamanda bir sadakatsizlik de olabilir arkadaşlar. Zaten bu kişinin ruhsal olarak da dengesiz olduğunu düşünüyor. Eğer üçüncü kişi varsa aklınızdaki kişinin hayatında, bu kişinin dengesiz bir insan olduğunu düşünüyor ve zaten aralarında oldukça büyük çatışmaların olduğunu görüyoruz. Ve bakın şimdi arkasından dünya kartı geldi. Dünya kartı arkadaşlar bize bir takım yaralardan kurtularak, bandajlardan sıyrılarak kozmik birleşmenin sağlanmasını verir. Ve işte karmasının yanmasını, bitmesini verir. Şimdi burada aklınızdaki kişinin hayatında bir partner varsa zaten bunun karmik bir ilişki olduğunu ve yanmasını, bitmesini veriyor. Şimdi böyleyse zaten bakın kadın karta bakarsanız kadının elindeki
iki asa artık sahip olduğu eski haline dönme isteğini veriyor bize ve tekamül güçlerini temsil ediyor. Yani süper şuurluluk halini ve birleşme halini veriyor. Yepyeni bir düzen kurma, işte sınırlarından kurtulma, dediğim gibi bandajlarından sıyrılma ve karmanın bitmesini, yanmasını, tamamlanmasını veriyor bize. Şimdi burada güzel olan son karta bakın arkadaşlar. Bizim açılımımız ne üzerine? Blokajlar kalkacak mı, değil mi? Ve son kart. Zaten bakın diyor ki, bu kart der ki arkadaşlar, engellerin ortadan kalkmasını veriyor bize. Yani engeller ortadan kalkacaktır diyor. Ve o kadar kombin geldi ki kartlar. Burada diyor ki, kararlı bir şekilde aranızdaki blokajları kaldırmak ve sizinle arkadaşlar bir başlangıç yaşama isteği. Ve burada şimdi kutsal adaletin gerçekleştiğini de söylüyor. Bu birlikteliğin engellenemeyeceğini, çünkü bu duruma yüksek otoritenin müdahale ettiğini ve bu durumun yaşanmasının kadersel olduğundan bahsediyor bize. Evet, blokajlar kalkacak mı dediğimizde, evet arkadaşlar, aranızdaki blokajlar kesinlikle kalkacak cevabını kartlarımız verdi. Kesin ve net bir şekilde. Zaten arada üçüncü kişiler varsa onlar gidecek. Aklınızdaki kişide olumsuz düşünceler varsa onlar bitiyor. Ya da işte anne, aile aranızda engeli varsa bunların da aradan çıktığını ve aranızdaki tüm blokajların, engellerin kalktığını, yani blokaj demek sadece sosyal medyada engellemek değil arkadaşlar. Evet, şimdi aklınızdaki kişi, sevgili dişiler, bu kart sizin için. Aklınızdaki kişi eril size ne söylüyor dediğimizde gelen kartımız. Çok şükür beni ruhumla tanıştıran, buluşturan, kavuşturan Rabbime gönül şükrüyle secde ederim ben diyor. Çok güzel, şükredeceği bir enerjiye geçiyor. Bakalım siz ona ne diyorsunuz? Sizden de ona bir kart alalım. Şunu alacağım ya. Ay, 2 tane geldi ama. Gelsin. Ay, inanmıyorum. Yine ikiz ruh arkadaşlar. Yok, kesinlikle var. Çünkü her açılımda artık ikiz ruh, ruh eşi. Yani ruhsal bağlantıdan sürekli bahsediyor. Biz ilahi plan tarafından bir olarak yaratıldık diyorsunuz. Ve zarafet ve nezaketle tekamül yolunda ilerledikçe alma verme dengesini ve ilahi sevgiyi kendimde yaratırım dediğiniz bir süreç. Peki şimdi beni dinleyen sevgili eriller, aklınızdaki dişil bakalım sizin için nasıl bir mesaj gönderecek? Sevgili dişiller, eriller için çekiyorum bu kartı. Aklınızdaki dişiller size nasıl bir mesaj gönderiyor? Nar, sen benim sonsuzluğa açılan kapımsın dedi. Çok güzel. Kesinlikle burada ruhsal bir bağlantı hissediyorum ben arkadaşlar. Bakalım sevgili eriller, siz aklınızdaki dişile ne söylemek istiyorsunuz ya da ne söylüyorsunuz? Wow. Evet, seni arayacağım. İşime gücüme yoğunlaşmışken bile arka planda sürekli seni düşünüyorum. Seni arayacağım ama bu benim için artık kaçamayacağım bir anda olacak. Zamanını ben de bilmiyorum diyorsunuz. Demek ki içinizde inanılmaz bir arama isteği var. Bence aramalısınız. Bu mesaj da size tesadüf değil yani. Evet arkadaşlar, aldık, kabul ettik ve öyle de oldu diyerek bir açılımımızın daha sonuna geldik. Alma ve verme dengesi her şeyin özünde vardır arkadaşlar. Ve bu dengeyi korumak adına ve yeni videolarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.